Yıllardır Rockstar'ın oyun dünyasını tek bir seriyle, GTA markasıyla silip süpürdüğü kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek. Serinin fanları tarafından neredeyse en çok sevilen oyunu olan en iyi GTA oyunu hangisi sorusuna parmakla gösterilen San Andreas'ın GTA serisini yüceltmek konusundaki başarısı da kesinlikle yadsınamaz. Öyle ki çıkışından 22 yıl sonra bile dillerden düşmüyor. İçinde 3 şehir bulunduran, dönemine göre devasa haritası, 90'ların Amerika'sının içinde bulunduğu demografik yapıyı sunma stili, CJ'in iniş ve çıkışlarla, aksiyonla dolu hikayesi, göz alıcı turuncu atmosferi ve sunduğu aktivitelerle açık dünya türüne ders niteliğinde oynanışı derken San Andreas'ın özellikleri saymakla bitmiyor. Yani kısacası şunu diyebiliriz ki GTA serisinin hayran kitlesinin çoğunun gözünde San Andreas'ın favori olmasının tabii ki elle tutulur haklı sebepleri var. Fakat bu videoda ele alacağımız konu bu saydıklarımızın hepsinden farklı. Videomuzun konusu GTA San Andreas'ın kırsal kesimi. Hatta detay vermek gerekirse GTA San Andreas'ın tekinsiz kırsal kesimi. İyi seyirler. San Andreas 33 km² büyüklüğünde bir haritaya sahip. Bu sayı çıktığı döneme göre San Andreas'ın devasa bir açık dünyası olduğunu gösteriyor. Ayrıca San Andreas bu devasa haritayı da boş bırakmamayı başarıyor. Yapımcı Rockstar haritanın her bir köşesine ilgi çekici içerikler, birbirinden farklı ortamlar ve atmosferler eklemeyi ihmal etmiyor. Hatta haritanın bazı kısımları oyuncuları birbirinden farklı hisler bile uyandırıyor. Los Santos şehrinin bir kısmı o dönemki çete savaşlarını, yolsuzluğu ve şehrin içinde yaşayan halkın refah durumunu gözler önüne sererken diğer kısmı gökdelenleri, lüks mahalleleri ve refah seviyesi yüksek olan kesime yoğunlaşıyor. San Fierro ise sanayi bölgelerinin ve liman faaliyetlerinin yoğunlukta olduğu bir şehir olarak öne çıkıyor ve Los Santos'taki çete savaşlarından farklı olarak sokak çatışmalarından ziyade perde arkasında da organize suçlar işlendiğini oyuncuya hissettiriyor. Öte yandan oyundaki üçüncü ve son şehir olan Las Venturas kumarın başkenti olduğunu iliklerine kadar hissettiriyor. Şans, para ve gösteriş üzerinde kurulu olan bu şehirde suç sokaklarda değil kumar masalarında ve kapalı kapılar ardında şekilleniyor. Şehirlerin hissiyatı bu haldeyken şehirlerden uzaklaşıp San Andreas eyaletinin kırsalına doğru ilerledikçe oyuncu kendisini söylentilerin ve açıklanamayan olayların hüküm sürdüğü bir ortamda buluyor. Bu kısımda oyuncuya bilinçli olarak tekinsiz ve rahatsız edici hissettiren bir atmosfer var. Peki kırsalın hissiyatının böyle olmasının sebebi nedir? San Andreas'ın kırsal kesimi oyuncuyu neden tedirgin ediyor? Bu rahatsızlık hissini oyuncuya nasıl aşılıyor? Tüm bu soruların cevabını öğrenmek için uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. San Andreas haritasına baktığımızda 3 ana şehrin kırsalına yayılmış toplam 11 adet kasaba göze çarpıyor. Bu 11 kasabaya ek olarak tarlalar, gizemli bölgeler, UFO barı, yasak askeri bölge, terk edilmiş havalimanı gibi birçok mekan mevcut. Sorularımızın cevaplarını alabilmek için bütün bunları gidip yerinde görmemiz gerekiyor. Bu kısımda da iş CJ'ye düşüyor. Oyunumuzun ana karakteri CJ'ye bir dedektiflik görevi verip San Andreas'ın kırsalının gizemini kendisine çözdürebiliriz. Her şeyden önce bir rotaya ihtiyacımız var. Rotamıza Los Santos'un kuzey kısmında bulunan Palomino Creek adlı kasabadan başlayacağız. Ardından yol üstündeki kasabaları, gizemli yerleri geçerek San Fierro'ya varacağız. San Fierro'dan uçakla Las Venturas'a iniş yapıp çöl kısmına geçeceğiz. Oradaki bölgeleri de araştırdıktan sonra Bayside adlı kasabada yolculuğumuzu sonlandıracağız. Palomino Creek'e giriş yaptığımızda kasaba nüfusunun 6836 kişi olduğu gözümüze çarpıyor. Kasabada gezinirken toprak bir yol dikkatimizi çekiyor ve bu toprak yolda ilerlediğimiz zaman buranın sahile inen bir yol olduğunu fark ediyoruz. Bu kısımda ufak bir kulübe, kıyıda kimyasal atıkları andıran variller ve iskelenin hemen sonunda paslanmış bir tekerlekli sandalye bulunuyor. Açıkçası gerçekten ilginç bir ortam. Kasabanın bu kısmında vakit geçirdikten sonra buradan uzaklaşıyoruz ve dolanmaya devam ediyoruz. Dolandığımız esnada bir kütüphane dikkatimizi çekiyor çünkü çatı katına merdiven yardımıyla çıkmak mümkün. Çatı katına çıktığımızda ise bizi bir molotof kokteyli karşılıyor. Burada asıl dikkat çekici kısım çatıda bulunan molotof kokteylin hemen önünde ve yanında bulunan iki yapı. Mezarlık ve kilise. Belki de bu molotof konumu nedeniyle Norveç'in black metal müzik gruplarına bir göndermedir. Kilisenin hakkında ise şunu söyleyebiliriz. Kesinlikle makara bir kilise. Ne alaka diye soracak olursanız şöyle ki kilisenin adı Drive-Thru Confessions yani arabayla geçişli günah çıkarma kilisesi olarak Türkçeleştirebiliriz. Sloganları ise şu: İçinizdekileri hızla duşa vurmanız gerektiğinde yapacağınız şey. Çok dindar ve acelesi olanlar için çözüm. Mezarlığa dönersek mezarlıkla alakalı en ilginç şey bir tabutun açık olması. İçinde ise hiçbir şey yok. Belki kasaba halkının arasında biri ya da birileri mezar soygunculuğu yapıyordur ya da çok daha kötüsü. Bir sonraki durağımız Montgomery. Montgomery 3263 nüfusa sahip ve Palomino Creek'e kıyasla küçük bir kasaba. Bu kasaba için içine kapanık yorumu da yapılabilir. Zira gördüğünüz gibi yabancılardan pek haz etmiyorlar.
Kasabanın içinde dolandığımızda karşımıza yanmış bir bina çıkıyor. Bu binanın arka tarafında da bir MP5 mevcut. Dolanmaya devam ettiğimizde ise kasabanın içinde bir biyomühendislik laboratuvarı gözümüze çarpıyor. Laboratuvar trajikomik bir slogana sahip. Genlerinize müdahale ediyoruz. Kasabanın bir başka kısmında ise biyo atıklar bulunuyor. Bu biyo atıkların bulunduğu konum geceleri hafif yeşil bir renge bürünüyor. Belki de Palomino Creek'in kıyısında gördüğümüz kimyasal atığa benzeyen varillerin burada bulunan biyomühendislik laboratuvarlarıyla doğrudan bir alakası vardır. Kim bilir? Amerikan kültüründe şehir ve taşrar arasındaki ayrım yalnızca coğrafi bir farktan ibaret değildir. Bu ayrım insanların yaşam tarzlarını, düşünme biçimlerini ve dış dünyaya bakışlarını kapsayan derin bir kültürel bölünmeyi temsil eder. Büyük şehirler çeşitliliğin, çok sesliliğin ve modern yaşamın merkezi olarak görülürken, kırsal bölgeler çoğu zaman içine kapanık ve dışarıdan gelenlere karşı mesafeli, hatta bazen yabancıları direkt olarak dışlayan topluluklar olarak tasvir edilir. Montgomery'deki silah dükkanında bulunan "sadece yerliler, burada sizin gibileri sevmeyiz" gibi sloganları bu konuya doğrudan örnek olarak gösterebiliriz. Popüler kültürde bu farklılık genellikle şehir insanının kırsalı geri kalmış ya da tuhaf görmesiyle, kırsal insanın ise şehirli yabancı ve güvenilmez olarak algılaması üzerinden işlenir. Bu karşılıklı yabancılaşma Amerikan alıntılarında sıkça kullanılır. Rockstar ise San Andreas'ın kırsal kesimini tasarlarken bu farklılığı bilinçli bir şekilde oyunun atmosferine yedirmiş. Bulunduğumuz kırsal kasabalarla karşılaştığımız karakterler, şehirdekilere kıyasla daha tekinsiz, daha tuhaf ve daha öngörülemez hissettiriyor. Bu insanlar tabii ki doğrudan bir tehdit oluşturmuyor, fakat konuşmaları ve davranışları oyuncuyu rahatsız hissettirmesi ve bulunduğu ortamı garipsemesi için yetiyor da artıyor. Rotamıza geri dönecek olursak Fern Ridge'de bahsedeceğimiz sadece bir mekan var. Oyunun hikayesinden de bildiğimiz Catalina adlı karakterin evi. Bilmeyenler için kısaca Catalina karakterini özetlemek gerekirse psikopat, bencil ve öfkeli bir kadın diyebiliriz. Çok çabuk sinirlenen, kendisinden başka kimseyi umursamayan biri. Bazı söylentilerse Catalina'nın sadist ve yamyam olduğu yönünde. Evinde ne var diye soracak olursanız evine bizzat girip içini incelemek mümkün görünmüyor, fakat yine de evin dışı oldukça fazla şey anlatıyor gibi. Catalina'nın evi küçük bir kulübeden oluşuyor ve bu kulübe çeşitli sincap derileriyle ve araba jantlarıyla dekore edilmiş diyebiliriz. Kulübeye biraz daha yaklaştığımızda kurşun izleri dikkat çekerken zemininde yoğun bir şekilde kan izleri görülüyor. Kulübenin hemen dışında paslanmış külüstür ve araba kalıntısı, onun da yanında 3 tane mezar mevcut. Bu mezarların mezar taşları olmasa da kazma şeklinden rahatça mezarlık oldukları anlaşılıyor. Bu mezarların içinde kimlerin yattığı hakkında söylentiler Catalina'nın 3 eski sevgilisi olduğu yönünde, fakat net bir bilgi yok. Catalina'nın evinden uzaklaşıp yeni lokasyonumuza geldiğimizde bizi 1309 nüfuslu Blueberry karşılıyor. Blueberry'e gelir gelmez iki yönü dikkat çekiyor. Birincisi göz alıcı manzarası. Sahil kıyısı, köprü manzarası, batan güneş derken Blueberry gerçekten hoş gözüküyor. Bu kasabanın ikinci dikkat çekici yönü ise binalardaki mavi ışıklar. Mavi ışık ne alaka diyebilirsiniz, anlatayım. Mavi ışık Epsilon tarikatının rengi olarak biliniyor. Epsilon tarikatı ise GTA evreninde yer alan ve gerçek hayattaki tarikatlara hicveden gizemli bir oluşum. Söylentilere göre kötü emelleri olan gizli bir tarikat. Blueberry'deki bütün ışıkların da tesadüf olduğunu söylemek açıkçası zor. Özellikle isminden sonra. Son olarak Blueberry kasabasıyla alakalı oldukça ilginç bir bilgi daha vermek gerekirse, kasaba San Andreas haritasının tam ortasında bulunuyor. Tesadüf olsun ya da olmasın, Epsilon tarikatı ile doğrudan bağdaştırılan bu kasabanın San Andreas'ın tam ortasında yer alması enteresan bir gerçek. Blueberry'nin batısında bir tepede yer alan bu bölgede işler gerçekten ilginç bir hal almaya başlıyor. Panopticon'a ulaşır ulaşmaz bizi bir sürü baraka ve kan karşılıyor diyebiliriz. Detaylı incelediğimizde Panopticon'da bulunan istisnasız bütün barakaların zemininde kan görüyoruz. Öte yandan burası odun yoğunluğu nedeniyle karlı gözüküyor, ancak tüm bu verime rağmen mekan terk edilmiş gibi. Yani kısacası burada kesinlikle bir şeyler yaşanmış. Panoptikon bölgesinde bazı suçların işlendiği bariz bir gerçek. Ancak biz bu suçların ne olduğunu bilmiyoruz. Yine de hakkını verelim, gün doğumu manzarası gayet güzel gözüküyor. Şimdi kaostan biraz uzaklaşıp bir nebze de olsa sakin bir kasabaya yolculuk ediyoruz. 2130 nüfuslu Dilmore için aslında söylenecek pek bir şey yok. Gayet sakin bir kasaba denilebilir. How you doing, fella? What's that? A horse is a girl's best friend. I'm married to all my brothers. My brothers make sure I'm good.
Neyse biz devam edelim. Bilim oradan yola çıkıyor ve kırsal yolunu uzatarak Angel Pine kasabasına varıyoruz. Kasabanın popülasyonunun belirten bir tabelası bulunmamakta fakat aşağı yukarı 6000 kişilik bir nüfusu olduğu varsayılıyor. Açıkçası Angel Pine'ın farklı bir numarası olduğu söylenemez. Kasabaya vardığımızda bu kasabanın kereste işiyle uğraştığını kolayca anlıyoruz. Bu konuda epey bir yol kat etmişler. Angel Pine için diğer kasabalardan farklı olarak şunu söyleyebiliriz. Oldukça izole bir yerleşim yeri. Hem şehirlere hem de diğer kasabalara çok uzak bir bölgede bulunuyor. 369 nüfuslu Fort Carson. Evet, yanlış duymadınız. 369. Koca bir hiçlikten ibaret. Bazı açılardan Red Dead Redemption 2'deki Saint Denis bölgesine benzediğini söyleyebiliriz. Ancak Fort Carson'dan çıkıp kuzeye doğru ilerlendiğinde işler biraz ilginçleşiyor. Fort Carson'ın kuzeyinde bulunan Lil Prop Inn adlı bar UFO konseptiyle ilk görüşte burada enteresan bir şey olduğunu hissettiriyor. Barın içine girildiğinde ufak bir iç mekan, bir adet bilardo masası ve duvarlara asılı onlarca UFO fotoğrafı gözüküyor. Hatta üşenmiyor ve sayıyor. Barın içinde toplam 69 adet UFO fotoğrafı gözlemliyoruz. Muhtemelen Rockstar'ın cinsel şakalarından biri daha. Bardan çıkıp kuzeye doğru ilerlemeye devam ettiğimizde sivillere girişi yasaklı olan askeri bir bölgeyle karşılaşıyoruz. İçine girmemiz yasak. Fakat dışarıdan gözlemlediğimiz kadarıyla bu bölgenin çevresinden tamamen izole olduğunu, etrafında kurak topraklardan başka bir şey bulunmadığını fark edip yolumuza devam ediyoruz. Gerçekten de garip bir yer. İlerlemeye devam ettiğimizde karşımıza çıkan şey ise daha ilgi çekici bir pick-up ve çukur. Çukurun içinde ise ceset torbaları. Belki de birileri buraların hiçliğin ortasında bir yer olmasını fırsat bilmiş ve öldürdüğü insanları buraya atmaya uygun görmüştür. San Andreas'ın geçtiği 90'lı yıllar Amerika'da toplumsal paranoyanın oldukça yoğun olduğu bir dönemdi. Soğuk Savaş'ın bitmiş olmasına rağmen devlet kurumlarına olan güvensizlik azalmamış, devam etmişti. Gizli askeri projeler, hükümetin halktan sakladığı deneyler, UFO söylentileri ve kırsal bölgelerde saklanan gizemler dönemin popüler kültüründe sıkça karşılaşılan temalardı. Bu paranoya özellikle büyük şehirlerden uzaklaşıp kırsala yaklaştıkça daha da güçleniyordu. Kırsal bölgeler hem izole olmaları hem de devlet denetiminin şehirlere kıyasla zayıf hissedilmesi nedeniyle komplo teorilerinin doğal yuvası haline gelmişti. Rockstar ise San Andreas'ın kırsal kesimini tasarlarken bu paranoya kültürünü doğrudan anlatmak yerine oyuncunun hissetmesini sağlıyor. Yasak askeri bölge, UFO temalı mekanlar, açıklanamayan yapılar ve haritanın kırsal kesiminde karşılaşılan garip detaylar oyuncuyu paranoyak bir hale sürüklüyor. Gelelim isminin Türkçe karşılığı Şeytanın Kalesi olan bu kasabaya. El Castillo del Diablo oldukça tüyleri ürpertici duruyor. Zaten kasabaya ayak basar basmaz buranın terk edilmiş, hayalet bir kasaba olduğunu anlamak pek de zor değil. Sisli bir atmosfer, korkutucu bir mezarlık, ölüm sessizliği derken ürkütücülük dozu gitgide artıyor. Sırada terk edilmiş havaalanı var. Neden terk edildiği bilinmemekle beraber buranın bir uçak mezarlığı olduğu bariz bir şekilde ortada. Yine de uçak iniş kalkışı için düz bir pisti mevcut, hiç yoktan iyidir. Öte yandan Las Payasadas'tan bahsedecek olursak nüfusu 211 ki oldukça az. Bu kasabanın en belirgin özelliği ise kafası sürekli sallanan devasa bir horoz. Evet, yanlış duymadınız, devasa bir horoz. Kasabanın bu horoz hakkında bir iddiası bile var. Dünyanın en iri horozu. Evet, Rockstar'ın cinsel şakalarından biri daha. Las Payasadas adı ise kabaca şakalaşma, palyaçoluk yapma olarak Türkçe'ye çevriliyor. Böylece Las Payasas'ı hem kasabanın horozu hem de isminin anlamı dolayısıyla ciddiyetsiz olarak nitelendirebiliriz. Rotamıza devam ettiğimizde karşımıza Aldea Malvada adlı bir kasaba çıkıyor. Türkçe karşılığı Kötüköy olan bu kasaba haritadan bakınca görünmüyor ve yanmış bir hayalet kasaba olarak karşımıza çıkıyor. Aldea Malvada etrafından izole olmuş, hatta ana yolla bu kasabaya ulaşılamıyor. Bu hayalet kasabaya ulaşmak için toprak yoldan ilerlemek gerekiyor. Aldea Malvada'nın batısında ise El Quebrados adında minik bir kasaba mevcut. İsmi kırıklar anlamına gelen bu kasaba için söylenecek pek bir şey yok. İçinde vakit geçirdiğimizde bu kasabanın küçük ve sakin bir yer olduğunu anlıyor ve yolumuza devam ediyoruz.
Las Barrancas Türkçe'de kayalıklar anlamına geliyor ve giriş tabelasında yazmasa da 68 kişilik çok ufak bir nüfusa sahip olduğu tahmin ediliyor. Aslında burası oldukça ilginç yapılara da ev sahipliği yapıyor. Kasabada bulunan mezarsız bir mezarlığı olan bir kilise bunlardan bir tanesi. Öte yandan bazı yıkık dökük yapılarda dikkat çekiyor. Ayrıca genel olarak Kızılderili konseptli yapılarda farklı gözüküyor. Son durağımız Bayside. Aslında videonun konsepti düşünüldüğünde kapanış için burası mantıklı mı tartışılır. Çünkü burası oldukça nezih, şirin bir yerleşim yerine benziyor. Kasabanın etrafının sıra dağlarla çevrili olması kasabayı biraz izole bir hale getiriyor. Aynı zamanda rahatlıkla bu kasabanın ziyaret ettiğimiz bütün kasabalardan farklı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer kırsal kesimdeki bölgelere kıyasla burası çok daha varlıklı ve yüksek refah seviyesine sahip bir yer olduğunu hissettiriyor. Tam bu noktada Bayside biraz daha tuhaf bir his uyandırmaya başlıyor aslında. Çünkü San Andreas'ın kırsalında gördüğümüz onca terk edilmiş yapı, kan izleri, söylentiler ve açıklanamayan gizemlerden sonra bu kadar düzenli, sakin ve sorunsuz bir kasaba görmek insana garip geliyor. Bayside'da her şey yerli yerinde. Ancak biraz fazla yerli yerinde. Belki zamanında burada da bir şeyler yaşanmış ve üstü ustalıkla örtülmüştür. Evet, CJ ile bir sürü kasaba gezdik ve bazı olaylara şahit olduk. Bir takım olayları da kendimizce anlamlandırmaya çalıştık. San Andreas'ın kırsal kesiminin içinde bulunduğu bu atmosferin tesadüf olmadığı ve Rockstar'ın oyuncuyu bilerek rahatsız etmek istediği bariz bir şekilde ortada. Bunun sebebi ise oyuncuya bilinmezlik ve kontrolsüzlük hissi aşılayarak şehrin sunduğu bilindik alanların dışına çıkıldığında San Andreas eyaletinin her zaman oyuncunun kontrolünde olmadığı fikrini aşılamak olabilir. Los Santos gibi büyük şehirlerde oyuncu haritaya hakimdir. Sokaklar tanıdıktır. Her ne kadar kaotik ve suç dolu olsa da oyuncu için öngörülebilir bir alandır. Düşmanın kim olduğu, tehlikenin nereden geleceğini oyuncu idrak edebilir. Şehir onca karmaşaya rağmen düzene sahiptir. Ancak kırsala çıkıldığında bu düzen tamamen bozulur. Harita büyür ama bilgi azalır. Açık bir alan olsa bile görüş kısıtlıdır. Bu durum kırsal alanlara yüklenen bilinmeyen algısıyla birebir örtüşür. Şehir uygarlığı temsil ederken kırsal kuralsızlığı ve öngörülemezliği temsil eder. Kırsal kesimde oyuncunun hissettiği bir diğer önemli duygu ise yalnızlıktır. Şehirlerde her an bir NPC'ye, bir araca veya bir kaos anına denk gelmek mümkündür. Ancak kırsalda bu kalabalık ortadan kaybolur. Uzun yollar, boş araziler ve sessizlik oyuncunun kendisiyle baş başa kalmasına neden olur. Bu yalnızlık hissi zaten var olan belirsizliği daha da güçlendirir. Çünkü San Andreas'ın kırsalında yalnız kalındığında etraftaki dünya daha da tehditkar görünmeye başlar. Rockstar'ın en dikkat çekici tercihlerinden biri ise bu alanları doğrudan korkutucu hale getirmemesidir. Kırsal kesimde ani korku unsurları ya da açık tehditler yerine belirsizlik hakimdir. Oyun cevap vermekten özellikle kaçınır. Bazı yapıların neden terk edildiğini, bazı bölgelerde bulunan açıklanamayan detaylar olduğunu net bir şekilde anlatmaz. Rockstar bu boşlukları özellikle bırakır çünkü insan zihni belirsizliği net bir korkudan çok daha rahatsız edici bulur. Öte yandan bu hissiyatı desteklemek için kullanılan çevresel detaylar son derece bilinçlidir. Kırsal kesim içindeki sisli hava, kum fırtınaları, sağanak yağışlar, şimşekler, kısaca kasvetli atmosferler yalnızca görsel çeşitlilik sunmak için koyulmamıştır. Bu tarz atmosferler oyuncunun görüşünü kısıtlar, çevreyi okumasını zorlaştırır ve oyunun dünyasıyla kurduğu güven ilişkisini bozar. Belki de Rockstar'ın asıl amacı San Andreas'ı yalnızca görevden göreve koşulan bir oyun olmaktan çıkarıp oyuncuya oyunun dünyasının kendi başına yaşayan, kontrol edilemeyen ve her an beklenmedik bir şey çıkma potansiyeline sahip bir yer olduğunu belirtmek. San Andreas'ın kırsalını bu kadar akılda kalıcı yapan olay da tam olarak budur. Korkutucu olduğu için değil, neden korkutucu hissettirdiğinin tam olarak anlaşılmadığı için tekinsizdir. Rockstar oyuncunun zihnine cevaplar yerine sorular serpiştirir ve bu sorular sayesinde oyun çıkışından yıllar sonra bile etkisini sürdürmeye devam eder. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.